Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bu kurabiye tarifi şu ana kadar görmüş olduğunuz en değişik kurabiye tarifi olabilir. 3 ana malzeme kullanarak kat kat görünümlü, çok narin Napolyon kurabiyeleri hazırlıyoruz. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin hemen detaylarına geçiyorum. Derince bir kabın içerisine 2,5 su bardağı unu alalım. Üzerine 170 gram yaklaşık 5 dolu yemek kaşığı tereyağını da aldıktan sonra un ve tereyağını elimizle ıslak deniz kumu kıvamı alana kadar şöyle bir ufalayalım. Tarifte soğuk tereyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Üzerine yarım çay bardağı su, suyun üzerine 1 çay kaşığı sirkeyi ilave ettim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra su ve sirkeyi hamuruma ekliyorum. Yarım su bardağı un ilave ediyorum. İlk etapta kabımın içerisine 2 su bardağı un almıştım. Yarım su bardağı daha ekledim ve toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 100 ml'dir. Hamurumu tamamen birbiriyle bütünleşene kadar yoğuruyorum. Unu sizler de benim gibi yavaş ve kontrollü olarak ekleyin lütfen. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Gerçekten hamuruyla, lezzetiyle, kıvamıyla, dokusuyla bilinenlerden çok farklı, çok değişik, lezzetli bir kurabiye oluyor arkadaşlar. Evet, hamurum hazır. Hamurumun üzerini bir streç filmle kapatarak yaklaşık 15-20 dakika buzdolabında bekletiyorum. Bu arada tarifte kullanmış olduğum malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Süre sonunda hamurumu dolaptan alıyorum ve tezgahımın üzerine aktarıyorum. Hamurumu merdane yardımıyla inceltmeye başlıyorum. Ne çok ince ne de çok kalın olacak. Videoda gördüğünüz kalınlık idealdir. Bu tarifi ben tereyağı ile yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fakat margarin kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Bu arada beni farklı ülkelerden izleyen arkadaşlarım için tüm dillerde çeviri ve altyazılar mevcuttur. Lütfen ayarlar bölümünden kendi dilinizi etkinleştirin. Şöyle kenar kısımlarının tam bir dikdörtgen olması için tekrar içe doğru katlayıp merdane ile üzerinden geçiyorum. Ve büyükçe bir dikdörtgen halinde hamurumu açıyorum. Tarifin hamurunda hiç şeker yok arkadaşlar. Şekerini tamamen içerisine serperek kullanacağız. Bunun için 1 çay bardağı toz şekere ihtiyacımız var. Açtığımız hamurun yarısına bir miktar toz şeker serpiyorum ve elimle bu şekilde her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Hamurun kalan kısmını şekerli kısmın üzerine olacak şekilde katlıyorum. Ve hafif bir şekilde üzerine bastırarak merdane ile üzerinden geçiyorum. Oluşan hamurun yine bir kenarına toz şeker serpiyorum. Elimle şöyle bir yaydıktan sonra hamuru tekrar katlıyorum. Aynı şekilde bir kez daha katlama tekniğiyle hamurumuzu hazır hale getirelim arkadaşlar. Merdane ile oluşan kare hamurumu tekrar büyütüyorum. Çok da inceltmeyin lütfen. Bu defa şekerler tamamen hamura yapışacak ve o kat kat görünüm oluşmayacaktır. Şöyle hafifçe büyüttükten sonra tekrar hamurun yarısına toz şeker serpiyorum. 2'ye katlıyorum. Tekrar küçük bir kare oluşana kadar bu işlemi tekrar ediyorum.
Bu arada beni hangi şehirden ya da ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız okumaktan mutluluk duyacağım. O kıymetli yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok değerli. Şimdiden hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Evet, hamurum hazır. Hamurumu merdane ile videoda gördüğünüz şekilde büyüterek artık şekil verme aşamasına geçeceğim. Böyle bir kesme aparatı kullanıyorum. Hamurun kenar kısımlarını bu şekilde alıyorum. Düzgün bir kenar oluşturuyorum. Elbette ki aldığımız kısımları da israf etmiyoruz. Onları da toparlayarak tekrar pişiriyoruz. Evet, hamurumuzu görmüş olduğunuz gibi 4 parçaya bu şekilde dilimliyorum. Ben böyle dalgalı bir kesme aparatı kullandım. Dilerseniz düz bir bıçak yardımıyla da bu işlemi halledebilirsiniz. Hazırlamış olduğum şeritleri üçgen olacak şekilde tekrar dilimliyorum. Dilerseniz minik kareler halinde de şekil verebilirsiniz. Şekliyle, lezzetiyle gerçekten sıradanın dışında çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Sizlere de bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Kurabiyelerimin tamamını aynı şekli verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Bu arada fırınımızı önceden 180 derecede ısıtalım. Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişmeye bırakalım. Kanalımda daha önceden buna benzer bir kurabiye tarifi yapıp yayınlamıştım. Videolar bölümünden en popüler olan kurabiye tarifi arkadaşlar. O tarife de dilerseniz bir göz atabilirsiniz. Çok beğenilip çok tavsiye edilen bir tarif olmuştu. Kurabiyelerimizi pişmeye gönderelim. Evet, kurabiyelerimiz piştiler. Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra üzerlerine bolca pudra şekeri serpelim. Evet, tarifim neredeyse bitmek üzere arkadaşlar. Umarım buraya kadar izlemiş ve tarifimden keyif almışsınızdır. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Gerçekten ağızda eriyen çok narin dokusu ve muhteşem lezzetiyle şahane bir kurabiye tarifi oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Hemen sizlere kıvamını, dokusunu göstererek videomun sonuna doğru yaklaşıyorum. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.